Volvo S90'ı anlatmak için bundan daha iyi bir başlangıç noktası olamazdı. Avrupa'nın Asya kıtasına bağlandığı, İstanbul'un tam kalbi noktasında diyebileceğimiz Raffles Otel'de Volvo S90 lansmanındayız. Volvo, insanlar için otomobil üretirken bizim de tüm bu izlenimleri en son kişiye ulaştıramıyor olmamız düşünülemezdi. Volvo S90'ın doğum yılı her ne kadar 2006 gözükse de aslında tüm hikayesi 1990'larda çoktan başlamıştı. You can try but never stop me, 'cause this is what I'm made of. I will never ever let go. Gerek tasarımı, gerekse döneminde yarattığı premium algısıyla diğer araçlardan çok ama çok farklı olduğu su götürmez bir gerçekti. Volvo S90 ile P1800 isimli aracını gönderme yaparken genleri aslında Volvo 960 taşımaktaydı. Sadece 2 sene sonra Volvo S80 ile gerek donanım, gerekse güvenlik önlemleriyle bizlere çok farklı planları olduğunu çoktan kanıtlamıştı Volvo. Volvo S80 artık daha güçlü, daha güvenli ve çok daha güzeldi. Bu nefes kesen sedan 18 yaşını henüz doldurduğu gün aslında artık Volvo S90 için doğum sancıları çoktan başlamıştı bile. O zaman hadi gelin Volvo S90'ın doğum günde neler yaşandı hep birlikte göz atalım. Microsoft ve Volvo işbirliğiyle ilk defa bizlerin de deneyimlemiş olduğu HoloLens teknolojisi sayesinde Volvo'nun sahip olduğu özellikleri sanal gerçeklik ortamında aslında hologramdan sonraki boyut olarak da nitelendirebileceğimiz bir teknolojiyle bunları 3 boyutlu gözlemleyerek bir otomobili satın almadan sahip olduğu tüm teknolojileri nasıl çalıştığını birebir size yaşatıyor olması ve gelecekte de showroomlarda bu teknoloji kullanılıyor olacağı şimdiden doğrusu beni heyecanlandırıyor. Hadi şimdi Volvo S90 lansmanına geçmeden kısa film tadındaki görüntülerle artık sizi baş başa bırakmak istiyorum. Araç başında görüşmek üzere. Dışarıda kaza yapmış otomobiller görüyorum. Başka otomobilleri, başka insanlara çarpan otomobiller. Havayı da yok ediyorlar. Böyle olmak zorunda mı? Bazı şeyleri hiç anlamıyorum. Otomobil üreticileri nasıl düşünüyor? Sokaklar yerinde hala yarışlar için otomobil üretmeye devam ediyorlar. Önemli olan bu mu?
Efendim merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir, rahat gelmişsinizdir. Evet, bugün buraya yeni S90'ı yakından görmek için geldiniz hepiniz. İlk defa bu kadar çok kamera görüyorum bana doğru. Dün de yaptık bayağı bir şey ama tabii sizler daha özelsiniz bu noktada. Sanıyorum hepiniz daha önceden Volvo S90'ı bir şekilde ya internetten ya yazılmasından takip etmişsinizdir, incelemişsinizdir. Benim Volvo ile olan ilişkim biraz değişik. Çünkü ben çok fazla araba, araç, eşya, şu bu değiştiren bir insan değilim. Çok ufaktım. Bizim uçak savar sitesinde oturdum Etiler'de. Orada bir tane amcanın bir tane Volvo'su vardı, Station. Bayağı böyle bir kibrit kutusuna benziyordu. Biraz. Ve ben gidip camından içeriye bakardım ve benim çok hoşuma gidiyordu. Çok az kullanırlar arasında. Tertemiz, şıkır şıkır bir arabaydı. O zamandan başlıyor benim Volvo'ya yakınım. Çok da fazla siz de tabii bilirsiniz, pek fazla markayla bir arada olma hissiyatım yok. Çünkü mutlaka bir şekilde içinden %100'e yakın bir güven duymam lazım ki birine onu tavsiye edebileyim. Yani bu bir insan için de böyle oluyor. Bir ürün için de böyle oluyor benim açımdan. Dolayısıyla bu sanki böyle bir tatlı bir güven bağı gibi bir şey. Tabii yani aslında Volvo'nun insanlara vermek istediği de bu. En başta güven, hem kullanırken güven, hem firma olarak güven sağlaması. Ki burada izlediğiniz vizyon filminde söylediği şey bence gerçekten dikkate değer ve benim açımdan en önemli şey. 2020 yılında bir Volvo içerisinde bırakın hayat kaybetmeyi, bir insanın ağır bir yaralanma yaşamayacak olması bence birinci derecede dikkate değer bir unsur. Kaldı ki Volvo diğer noktalarda sizin tabii çok daha iyi bildiğiniz gibi diğer markalardan geri kalmıyor. Ve benim açımdan da en önemlisi Volvo her şeyi içinde barındırarak mütevazı bir şekilde yol alabiliyor. Dolayısıyla bütün güçleri içinde barındırıp gayet samimi ve sizin hayatınızla birleşerek devam ediyor. Benim isim bu. İlk Volvo benim bir S40'tı. Eski kasa ve ona yani bir yerde aşıktım diyebiliriz. Çok sevdim. Su yeşil bir Volvo'ydu. Çok uzun yollar yaptık onunla. Çok maceralarımız oldu. Sonra aile olunca bir tane XC60'ım oldu. Ve XC60'ı çok seviyorum ama bu aracı işte 2 gündür burada inceliyorum. Daha evvel konuştuğumuz zaman inceleme fırsatı olmuştu. Gerçekten kafa karıştırıcı bir araç. Çok özel bir sedan bana göre. Ve bence Volvo'nun bugüne kadar yaptığı en önemli sedan. Sonuçta Volvo, sizin hepinizin bildiği gibi aslında yani benim açımdan en önemli ögelerinden bir tanesi. Ben kullanırken beni koruyor, evet. Ama kaza olduktan sonra kimi ne kadar koruduğunun bir önemi yok. Önceliği kazanın olmamasına gayret etmeye göstermesi bence en önemli farkı diğer otomobil firmalarından. Dolayısıyla benim gönül bağım biraz bundan kaynaklı. Yola atlayan bir çocuk için orada hemen bir ışık çıkabiliyor, bir bisiklet çıkabiliyor karşınıza veya bir başka yaya çıkabiliyor, bir otomobil durabiliyor. Bunları standart olarak size verip aslında öncelikle kazayı önlemeye çalışıyor. Otomobile sonuçta baktığınız zaman minimum nereden bakarsanız şehirler arası 100 km hızla gidiyorsunuz. Ve o noktada herhangi bir kaza riskinizin minimalize edilmiş olmasını bilmek gerçekten büyük bir güven. Şimdi bu noktada ben daha fazla konuşmak istemiyorum çünkü birazdan teknik bilgileri almak üzere yanımda geçeceğiz. İsterseniz S90'ın bir tanıtım filmi var, onu izleyelim. Ondan sonra tekrar konuşuruz.
This is what I'm made of. I'll never let go. This is what I'm made of. No one can control me. This is what I'm made of. You can make a now break me. This is what I'm made of. Evet, bence büyük sınıf liseden olması yanında çok da dinamik görünümler var. Bana, ben de o hissi yaratıyor. İsterseniz teknik ve daha detaylı bilgi almak üzere ben sizleri şurada gördüğünüz kapıdan ve burada gördüğünüz kapıdan yan odaya davet edeyim. Oraya geçelim. Bir süredir yaptığı en çekici otomobil. Ama burada sadece onun çekiciliğinden bahsetmek için bulunmuyorum. Biraz daha böyle detaylarda bir şeyler aktaracağım size. Çünkü bunun çekiciliğinden daha fazlası var S90'da. Gördüklerimiz var, gördüklerimizin altında yatanlar. Bir de görmediklerimiz var arka taraflarda. Çünkü bunların hepsi S90'da bütünü oluşturuyor. Volvo S90'la birlikte çok çekici bir otomobil yaptı. Ve bence çok da zeki bir otomobil oldu. İsterseniz dış görünüşüyle başlayalım şimdi. Otomobillerin yüzleri sizlerin de bildiği gibi insan yüzüne benzer, değil mi? Hani bazı otomobiller sinirli bir insana benzer, kimileri kibirli gibi dururlar, bazıları ise sevimli bakarlar. İşte bu manada bu ifadeyi veren en önemli elemanlar otomobillerin farlarıdır. Yani farlar otomobillerin gözleri gibidir aslında, değil mi? Ve gözler ne yaparlar? Gözler ruhu yansıtırlar. S90'da sizin de bildiğiniz gibi ilk kez XC90'da kullanılan ve bizim Torque Hammer, torun çekici olarak adlandırdığımız ve Volvo'nun yeni tasarım anlayışının önemli imzalarından biri olan bir far tasarımı kullanılıyor. Torque, İsveç mitolojisinin en önemli kahramanlarından biri ve alameti farikası çekici, elinden hiç bırakmadığı çekici. Filmini seyrettiyseniz zaten hepimiz biliyoruz değil mi? İşte bunun gibi detayları anlatacağım aslında bugün size. Aynı bir sanat eserinde olduğu gibi ya da ihtişamlı mimari bir yapıda olduğu gibi S90'da da temalar var. Bu temaların detayları var. Hepsinin oluşturduğu bir bütünlük var. Bu ayrıntıların hiçbiri S90'a öyle gelişigüzel konmuş şeyler değil. Hiçbiri sebepsiz değil. Hepsinin bir işlevi, bir manası ve bir yeri var. Ve bunlar hem geçmişe hem de geleceğe atıfta bulunuyorlar. Bunlar sizin de gözünüzden kaçmayacaktır. Ama şunun altını çizmek lazım. Gözünüze sokulduğu için değil. Tam aksine çok doğal bir şekilde S90'da bütüne entegre olduğu için. Örneğin S90'ın ön ızgarasıyla başlayalım. S90'da 23 adet iç bükey metal kaburgadan oluşan bir ızgara tasarımı kullanılıyor. Ve bu ızgara tasarımı bilmiyorum daha önce dikkatinizi çekti mi? Volvo'nun efsanevi modeli P1800'e bir gönderme. Aynı güvenlikte olduğu gibi Volvo geleneklerine de sıkı sıkıya bağlanmakta. Biz insanlar hani yeniliği çok severiz. Özellikle otomobil dünyasında olunca. Yenilikler bizi heyecanlandırır. Ama diğer taraftan geleneklerimizden de vazgeçemeyiz. Hele bir de hani geleneklerine bu kadar bağlı bir toplum olarak bunun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. İşte otomobil dünyasında da burada benzer gelenekler var. Geleneksel algılar diyebileceğimiz. Lüks otomobillerin boyutları, oranları işte bunlardan bir tanesi. Üst sınıf, lüks, premium, ne derseniz deyin. Onların hepsinin ortak bir özelliği var. Bu algıyı veren. Bu da şu görmüş olduğunuz mesafe. Ön akstan ön konsolu olan mesafe. S90'ın dış tasarımındaki lüks hissin en önemli parçalarından bir tanesi bu. Çok uzun bir mesafe var ön akstan ön konsola giden. Ama
S90'ın lüks hissini sadece bu mesafeyle anlatmak onu biraz basitleştirmek olur. Çünkü S90 hem çok alçak hem de çok geniş bir silüete sahip. Hatta belki şunu söylemek çok doğru, kupe bir silüeti var S90'ın. S90 kendi segmentinin en uzun, en geniş ve en alçak otomobili. Ve o hissettirdiği ayakları yere sağlam basan dinamik tasarımına bence biraz da bu oranlarına borçlu. İşimiz gereği zaten biliyorsunuz hep beraber katılıyoruz, hep beraber gidiyoruz, otomobil fuarlarına gidiyoruz. Hani bu bizim işimiz olmasa bile internet sitelerinden takip ediyoruz. Hatta artık haber sitelerinde, haber kanallarında bile bu fazlasıyla yer veriyor kendine. Otomobil firmaları çılgın konsept otomobiller tasarlıyorlar. Fuarlarda sergilemek için. Ki marka imajlı algılarını yükseltmek adına. Ama ne zaman ki bu fuarlar bitiyor, o çılgın konsept otomobillerin hiçbiri gerçeğe, üretime dönmüyor. İşte bu noktada S90'ın 2012 yılında yaratılan konsept kupeden günümüze ne kadar az değişerek geldiğini dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu bile Volvo'nun konsept otomobillerini yaratırken ne kadar gerçekten uzaklaşmadığını ya da diğer bir ifadeyle hayallerini gerçekleştirirken ne kadar inançlı ve inançlı olduğunu bir göstergesi. Şimdi sırada en önemlisi var. İç güzelliği. Bir otomobilin dışı ne kadar güzel olursa olsun, bence içi de en az dışı kadar güzel, heyecan verici ve çekici olmalı. Çünkü biz hani otomobilin en çok içinde vakit geçiriyoruz. En çok vaktimiz orada geçiyor. İşte Volvo hangi yol koşulunda olursak olalım, nasıl bir trafikte, isterseniz bir otobandan, isterseniz Boğaz Köprüsü'nün sıkışık trafiğinde sizi güvenli ve huzurlu kılmak için bir kabin tasarladı. Ön konsol, bu görmüş olduğunuz iPad büyüklüğünde ekran etrafına tasarlanmış. Aynı XC90'dan aşina olduğunuz gibi. Önce bu konsol konmuş, önce bu ekran konmuş ortaya. Ondan sonra konsolun devamı gelmiş. Genelde tam tersi olur çünkü. Konsol tasarlanır, diğer bütün detaylar o konsolun üzerine serpiştirilir. S90'ın içinde onlarca düğme yok. Aksine kullanım ve kolaylığı hepiniz tarafından çok iyi bilinen, artık hayatımızın çok büyük bir parçası olmuş, cebimizde, elimizde, ofisimizde taşıdığımız cihazlardakine benzer bir ekran var. Ve işte bundan dolayı S90'ın içine girdiğiniz anda kendinizi öyle çok aşina hissedeceksiniz. Bu ekranın kullanım kolaylığı ve hayatınızın bir parçası olması sebebiyle. Ekranın altından geçen saten dokunuşlu krom bütün otomobil içini enlemesine dikkat edin. Ve ekranı ve havalandırmaları taşıyan bir omurga görevi görüyor. Havalandırmalar. Genelde birçok otomobil için aynı tasarıma sahiptirler ve ızgaraya benzerler. S90'da havalandırma bizim airblade, yani hava bıçakları olarak adlandırdığımız çok seksi parçalar sayesinde size ulaşıyor. Cam, metal, ahşap ve deri gibi doğal ve kaliteli malzemelerin S90'ın içinde ne kadar bonkörce kullanıldığını otomobilin içine girdiğinizde hemen anlayacaksınız. İşte bunlar bile sadece kendi segmentinde değil, S90'ın bütün otomobil dünyasına kattığı bazı yeni standartlardan birkaçı. Biraz teknolojilerden bahsetmek istiyorum. Sizin de bildiğiniz gibi otomobil ve insan arasındaki iletişimi sağlayan sistemlerin hepsine biz Sensus diyoruz olarak. Sensus teknolojileri ve Sensus sistemleri sayesinde S90'ın içinde de aynen günlük hayatınızda mobil cihazlarınız vasıtasıyla olduğu gibi hayata bağlı kalmaya devam edeceksiniz. Akıllı navigasyon, akıllı yön bulma, konum gönderme, konum paylaşma, bulunduğunuz yerlerdeki hava durumu gibi birçok veriye S90'ın ekranı vasıtasıyla ulaşabiliyor olacaksınız.
ve Spotify tarafından ortaklaşa geliştirilen ve sadece S90'a özel olan bir arayüz sayesinde Spotify'ı cep telefonunuzun onu zorunluluğu olmadan S90 içinde kullanabileceksiniz. Bütün arşivinizi yanınıza taşıyabileceksiniz S90 içinde. Ve Apple CarPlay. Birçoğumuzun telefonu iPhone ve iPhone'un uygulamaları artık hayatımızın önemli bir parçası. Ve bu uygulamaların birçoğuna S90'ın ekranını, butonlarını ve hatta sesli komut sistemini kullanarak erişebileceksiniz. Siri'ye komutlar verebileceksiniz CarPlay sayesinde. Ve yakın bir gelecekte bu sistem Android telefonlar için de devreye girecek. Güvenlik dendiği zaman akla ilk gelen markayız. Ve dünyanın en güvenli otomobilleri üretmekten gurur duyuyoruz. Biraz önce 2020 filmimizi seyrettiniz. 2020 vizyonumuzu biliyorsunuz. 2020 yılında bir kaza sırasında yeni bir Volvo içinde hiç kimsenin hayatını kaybetmemesine ya da ağır bir şekilde yaralanmamasını hedefliyoruz. Çok ciddi bir hedef. Ve bu hedefe emin adımlarla giderken 3 tane çok önemli teknolojimiz var, sistemimiz var. Bunlardan birincisi City Safety. Zaten sizin de çok iyi bildiğiniz gibi mevcut otomobillerimizde de City Safety sistemimiz var bizim standart olarak sunuluyoruz. Ama S90'da City Safety'nin içeriği çok daha gelişiyor, çok daha farklılaşıyor. Karşınıza hangi yol koşulunda olursanız olun, isterseniz şehir dışında, otobanda, isterseniz şehir içinde, karşınıza çıkabilecek tehlikelere ve potansiyel tehlikelere karşı City Safety önce sizi uyarıyor. Eğer siz bir aksiyon almazsanız sizin adınıza fren yapıyor. Hatta çok gerekiyorsa yönünü değiştiriyor. Bu tehlikeler içeriği her geçen gün gelişiyor. S90'da karşınıza aniden çıkan büyük bir hayvan olabilir. Acemi bir bisiklet olabilir. Telefonuna dalmış olan dalgın bir yay olabilir. Ya da önünüzde aniden durmaya karar vermiş bir otomobil olabilir. City Safety bunların hepsini ayırt edebilir ve hepsine karşı önlem alabilir. Otonom sürüş. Artık biz bu sektörün insanlığı olarak bunu zaten bir süredir duyuyoruz. Ama herkes çok daha sık bir şekilde duymaya başladı. Ve yakın bir gelecekte otonom sürüş tabiri hayatımızın önemli bir parçası olacak. İşte bunun ilk basamaklarını S90 geliştirdiği, içeriğini arttırdığı adaptif cruise control, adaptif hız sabitleme ve pilot assist sistemiyle bize sunuyor. İç tasarımdan bahsederken söylemiştim, güvenli ve huzurlu bir yolculuk diye. İşte trafiğin stresini bu iki sistem üzerimizden alıyor. Çünkü bizim adımıza gaza basıyor, bizim adımıza frene basıyor ve bizim adımıza direksiyonu kontrol ediyor. Tek yapmanız gereken bu sistemleri devreye almak, bir de direksiyonu tutmak. Direksiyonu çevirme işlemi S90 tarafından yapacak. Ve bunu S90 ile birlikte 130 km/saate kadar yapacak. Bu bahsettiğim güvenlik sistemlerinin hepsi, City Safety şehirde güvenlik sistemi, Adaptive Cruise Control ve Pilot Assist S90'da standart olarak sunulur. Tasarımdan bahsettik, teknolojilerden bahsettik, olmazsa olmaz güvenlikten bahsettik. Bence bu kadar sportif gözüken, bu kadar dinamik olan bir otomobilin kalbinden bahsetmezsek olmaz değil mi? S90'ın turbo motorunda daha önce hiçbir turbo motoru kullanılmayan teknoloji var. Turbo motorlar, hepinizin çok iyi bildiği gibi, sağladıkları yüksek güç sebebiyle çok keyifli makinelerdir. Bize büyük keyif verir. Ama yumuşak bir karınları vardır. O da turbo devreye girene kadar hissedilen turbo gecikmesi, güç azlığı. İşte S90 Power Pulse olarak adlandırdığımız motora entegre edilen bir hava kompresörü sayesinde bu eksikliği ortadan kaldırıyor. Ve S90 2 litre, 4 silindir, dizel, 235 beygir, S90 D5 All-Wheel Drive modeliyle kendisinden daha fazla silindiren ve kendisinden daha fazla hacme sahip rakiplerinden daha iyi bir ilk hızlanmaya imza attı.
Ama siz bunu sadece otomobil için hissediyorsunuz. Belki de çok keyifli bir seyahattesiniz. Hatta çok en sevdiğiniz parçayı buluyorsunuz. Sahip olduğu kalitesiyle endüstrinin standartlarını belirleyen Bowers & Wilkins ses sisteminden. Evet, ben burada bir dahil olmak istiyorum. Çok teşekkürler verdiğin bilgiler için. Bence de otomobille seyahat ederken bana en keyif veren kısmı güzel müzik dinleyebilmek otomobilin içinde. Çünkü hem iyi yalıtılmış bir kabin içerisindesiniz, hem de istediğiniz müziği hem kimseyi rahatsız etmeden hem de kimse tarafından rahatsız edilmeden huzurla dinleyebiliyorsunuz. Ve bence Bowers & Wilkins gerçekten çok iyi bir uyum yakalamış S90'ın içerisinde. Yanında da size böyle bir deneyim yaşatmak üzere bir sistem kuruldu. Çok teşekkür ediyorum verdiğim bilgiler için. Şimdi sizi buradan yanıtlayacağım.
sizleri daha yakından incelemeniz ve bakmanız için S90'la baş başa bırakıyorum. Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Gerek aracın yan profilindeki krom yatay çıtalar, gerekse jantların uyumunu bozacak detayları bulmak son derece zor. Aracın omur çizgisinin kısa bir türü olması, aracın neredeyse rekor uzunlukta 4963 mm yani yaklaşık 5 metre olması ve yerden sadece 15 cm yüksekte olması nedeniyle uzaktan bakıldığında kesinlikle kupe bir araç olduğunu sizce de anımsatmıyor mu? Aracın ruhu aslında bildiğiniz gibi hemen tor farlarında saklı. T formu olan farlar, aracın havasını baştan aşağı değiştiren öğelerin başına gelmekte. Yenilenen Volvo logosu ve kaburgası ile araç artık daha diri. Logosundaki siyah renk ile kaburgaların PB800 isimli araca nasıl göndermeler yaptığını videonun sonunda sizler için daha önce Volvo Müzesi'nde çekimlerini yapmış olduğumuz P1800 isimli araçla birebir şahit ediyor olacaksınız. Aracın içerisinde kullanılan malzeme kalitesi ve kısmen deri ve plastik kaplama olan konsol gerçekten takdir edilmesi gerekiyor. Hadi gelin şimdi kaputun altında ne var birlikte göz atalım. Lansman aracı kaputunun altında Power Pulse teknolojisini kullanan T6 motoru ile 316 beygir üretilecek araç, ülkemizde ilk etapta D5 kodlu 235 beygirlik motoru ile satışa sunulacağını beklemekte fayda var. Videoyu izledikten sonra abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Hoşça kalın. Kapının arkasında.